Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Beyaz Ceketli isimli takipçimizden bir iki soru gelmiş. İlk sorusu 4-5 metre yükseklikten suya atlama nasıl yapılır? Amatör bir atlayıcı için 4-5 metre yükseklik çok ciddi bir mesafedir. Burada atlarken mutlaka çivileme atlayışı kullanmanız gerekiyor. Yani öncelikle ayaklarınızın suya girmesi gerekiyor. Balıklamayı asla tercih etmeyin, çok tehlikelidir. Bu tamamen uzmanlık ve profesyonel destek gerektiren bir atlayıştır. Dolayısıyla asla önermiyorum. Çok ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Özellikle omurganızda ciddi hasarlar bırakır. Bu nedenle asla tavsiye etmiyorum. Profesyoneller bunu yapıyor, atlıyor ama dediğim gibi yani adı üzerinde profesyonel zaten. Siz şayet 4-5 metre yükseklikten atlayacaksanız mutlaka çivileme atlayışı tercih etmelisiniz. Yani öncelikle ayaklarınız suya girmeli. O sertliği ayaklarınızla yarmalısınız. Suyu yarmalısınız. Dolayısıyla bir de unutmamanız gereken bir şey, havada çok fazla açılmayın. Yani mümkün olduğu kadar merkeze doğru kapalı kalın. Bir kalem gibi suya girmeyi tercih edin derim. Asla havada dağılmayın. Aksi halde ciddi bir çarpmaya maruz kalırsınız. Atlamayla alakalı normal balıklama atlama ile ilgili, havuzda kullanabileceğiniz tarzda atlama ile ilgili ayrı bir video yapacağız zaten. Onu zannediyorum yakın bir tarihte programımızı aldık. Onunla ilgili basamaklaması, atlamaya nasıl başlanır, nasıl öğretilir ve nasıl işte geliştirilir. Bununla alakalı güzel bir video düşünüyoruz. O yüzden çok detaya girmeyeyim şimdi. Onu apayrı bir konuda işleyeceğiz ama 4-5 metre yükseklikten atlama konusunda dediğim gibi çivilemenin haricinde asla bir şey tercih etmeyin. Mümkünse de atlamayın zaten. Onun eğlencesi olmaz. Suyun şakası olmaz çünkü. Ama önemli olan soru şu, kulağa su kaçması zararlı mıdır, nasıl önleriz diye sormuş beyaz ceketli arkadaşımız. Evet, maalesef yüzücülerin yaşadığı en büyük problemlerin, en büyük handikapların başında geliyor kulağa su kaçması. Buna yüzücü hastalığı deniyor zaten, yüzücü kulağı denir. Hatta böyle literatüre bile girmiştir, doktorlar bunu bilir, kullanır. Suda mutlaka yüzerken kulağımıza su kaçacaktır. Dolayısıyla çıkışta eğer ki bir bere yardımıyla kulağınızı, saçınızı korumazsanız iç kulak iltihabı olma ihtimaliniz çok yüksektir. Çünkü orada kalan su soğuk havayla temas ettiğinde doğal olarak kulağınızın iç tarafını da üşütecektir. Bu da üşümenize sebebiyet verecek. Yani fiziksel üşümeyi kastetmiyorum. Kulağınızın üşümesi, kulak zarının üşümesi, bu da iltihapa yol açacaktır. Dolayısıyla bizim havuzumuzun etrafında yaz ayında bile bir takım işte sırtında çantası ile evine giderken çocukların bere taktığını görür insanlar. Yakın çevredekiler alıştı buna ama burada bir havuz olduğunu bilmeyen bir insan yadırgayabiliyor. Yaz günü bu insanların niye başında bere var? İşte tek sebebi budur. Rüzgardan ve soğuktan ıslak kulağı korumaktır. Kulağa su kaçar mı? Evet, kaçar. Bazı fizyolojik problemi olan kulaklarda sürekli su kaçar. Yani bunu önlemek imkansızdır. Ama normal sağlıklı bir kulakta da çok fazla kolaylıkla su kaçmaz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Aynı anda suya daldığınızda, yani iki kulağınız da aynı anda suya gömülüyorsa o zaman basınç eşit olacağı için su kaçmayacaktır. Ama tek kulağınız suya öncelikle giriyorsa maalesef o zaman kaçma ihtimali çok yüksektir. Kulağınızda su kaçmasını önlemenin bir yolu yok. Bu işin doğasında var. Ama dediğim gibi biraz önce de söylediğim fizyolojik olarak problemleri varsa insanların kulaklarında bununla ilgili bir hekim desteği alabilirler. Ama normal şartlarda çok da gerek yok. Kulak tıkacı kullanabilirler. İşte standart eczanelerde satılan kulak tıkaçları maalesef işe yaramıyor. Çünkü onlar en fazla duş alırken sizi koruyacaktır. Basınçlı ortamda suya girdiğinizde mutlaka sızıntı yapacaktır. Artı sporcuysanız antrenörünüzü duyma ihtimaliniz de çok azaltacaktır. Bu nedenle eczanelerde satılan kulaklıklar kulağınıza su kaçmasını önlemeyecek. Çok da faydasını göremeyeceksiniz. Ciddi bir tıbbi rahatsızlığınız varsa o noktada kulağınıza özel bir tıkaç yaptırmanız gerekiyor. Tamamen sizin kulağınızın kalıbı alınıyor. Tam kulağınızın içine oturacak şekilde yerleştiriliyor. Ve o noktadan sonra evet su kaçmıyor. Tabii dışarıdan gelecek olan sesleri de duyamıyorsunuz maalesef. Ben böyle bir tıbbi yönteme girmeyeyim, böyle maliyetli bir işe girmeyeyim, başka ne yapabilirim diyorsanız genelde şunu yapıyoruz. Bildiğiniz herhangi bir pamuğa eczanelerde satılan ucuz vazelinler vardır. Pamuğa vazelini sürüp o pamuğu kulağınıza tıkamanız halinde en az o biraz önce bahsettiğim tıkaç kadar sizi koruyacaktır. Buna emin olabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çok da maliyetli değil. Dediğim gibi eczanelerde vazelinler çok küçük paralara satılıyor ve çok uzun seneler sizi götürebilir. Bunu deneyebilirsiniz. Bunu önlemenin bir yolu yok. Yani kulağınıza su kaçtıktan sonra önlemenin bir yolu yok. Yani bazen kulağımızı eğeriz, sallarız, bu şekilde suyu boşaltmaya çalışırız. Siz de yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok.
Kulak çubuğu bazen kullananları görüyorum. Çok önermiyorum. Onu iyi ayarlayamayabilirsiniz. Gereğinden fazla bastırırsanız o zaman da kulak zarınıza zarar verirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Havuzdan çıktıktan sonra saç kurutma makinesiyle saçınızı kurularken uzaktan, ama tabii çok yakından yakmayacak şekilde uzaktan ılık hava üfleyerek oradaki suyu buharlaştırabilirsiniz. Bereyle kendinizi koruyabilirsiniz. Velev ki kaçtı, işte 2-3 gün boyunca bir türlü suyu boşaltamadınız, onu hissediyorsunuz zaten kulağınızda. O noktadan sonra yine eczanelerde 1-2 tane marka var. Şimdi burada ismini vermeyeyim, çok ucuz ürünler. Kulak damlası kullanabilirsiniz. Bunlar da o içerideki suyu, iltihabı kurutmak için oldukça etkili şeyler ve reçetesiz satılıyor zaten. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yine anlatmış olduğumuz konuyla alakalı eksikliğini duyduğunuz herhangi bir nokta varsa yine bana yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi yüksekten atlama ve işte kulağa su kaçması ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.